Evet, plan bu. Verilen plana göre AA kestini çizeceğiz. Öncelikle bir yer çizgisi çiziyorum. Daha sonra nereden kestiğimi takip edin. Bu kesit çizgisi. Yani şuradaki mesafe burada tekrarlanıyor gibi bir şey yok. Şu anda bu mekanı kesip karşı tarafa bakacağım. Bu düzlemden sanal bir düzlem geçtiğini varsayın bu odanın içerisinden. Uzun olanı kullanacağım. Ve yukarı doğru hizalar alacağım. Ancak ondan önce tavan yüksekliği verilmiş 350. 1 bölü 50 ölçekte 350 kaçtır? 7 santimdir. 7 santimi burada işaretliyorum. Ve hatta tavandan sarkan kiriş yüksekliği de verilmiş. 50 diye. 50 santim 1 bölü 50 ölçekte 1 santimdir. Onu da işaretliyorum. Dolayısıyla ilk olarak temel iki şeyimi işaretlemiş oldum. Şimdi duvar çizgisini şu an T cetveli ve gönyeyi çizgi taşımak için kullanıyorum. T cetveli önemli, yoksa düzgün taşıma yapamazsınız. Zaten her derste tekrarladığım şey T cetvelsiz bu iş olmaz dediğim konu buydu. Bu da tavanın hizası. Öncelikle bastırmıyorum çizgilerimi. Neyi kesiyorsam ne diyordum size? Kestiğim şeyi çizmeliyim diyordum. Şu an burada bir duvar kesiyorum, değil mi? Dolayısıyla yerden tavana kadar aslında bir duvar kesiyor olacağım. Şu anda onu da çok sert bastırmıyorum. Ama kestiğim iki şey, bu kesit çizgisi neleri kesiyor? Duvarı kesiyor, kirişi kesiyor. Daha sonra bir şey kesmiyor. Burada bir kirişi daha kesiyor. Yine bir şey kesmiyor. Tekrar bir kiriş kesiyor ve duvarı kesiyor. O nedenle ben şimdi bu duvarı buradan şunu taşıdım. Buradan da bunun hizasını taşıyorum. Öncelikle kestiğim şeyleri bir çiziyorum. Ancak kesite kiriş giriyor dedim. Onu da çizmeliyim. Dolayısıyla şurada bir kirişin hizasını şimdilik çok bastırmadan normal bir çizgiyle alıyorum diyelim. Uçlu bir kalemle bu iş daha iyi olur tabii ki. Ama şu anda bu da işimizi görür. Kiriş ve kolon burada aynı hizada olduğu için kirişi işaretledim. Şuradaki kirişi de kesiyorum. Ne yapıyorduk? İlk önce kestiklerimizi belirleyelim diyorduk, değil mi? Kesitte giren şeyler, kesit çizgisinin kestiği şeyleri ilk önce bunları önemsiyorum. Evet. Şimdi daha sonra silmek üzere bazı çizgilerin olduğu ortaya çıkıyor. Şu anda benim kestiğim yüzeyler, tavanı kesiyorum, kirişi kesiyorum, duvarları kesiyorum, yeri kesiyorum. Ve ayrıca bir bilgi daha verdim. Dedim ki döşeme yüksekliği 10 santimdir. Yani 10 santim bölü 5, 2 milim. Burada döşemenin yüksekliğini de işaretliyorum. Onu da kesiyorum. Evet. Şu anda kesite giren her şeyi çizdim. Aslında bundan sonraki kısım artık görünüş çizmek. Ve silgimle aynı malzeme olan, yani betonarme oluyor biliyorsunuz kirişler. Bu daha sonra tarayacağım da yüzeyler. Şimdi peki şu çizgi ne olacak? Onu düşünelim. Hatta şu anda eğer kafa karıştırıyorsa ben bunu birazcık sileceğim. Normalde silmem ama anlatabilmek için bunu biraz silelim. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Ben buradan kesip karşıya baktığımda ne görüyorum? Şurada olduğumu varsayalım. Burada baktığım zaman karşımda bir kolon köşesi görüyorum, değil mi? Demek ki bu kolon görünüşe girecek. Yani düz çizgi çizeceğim. Daha sonra temel şeylere bakalım. Bakın burada durup baktığım zaman, burada durduğumuzu varsayalım. Bu kolonu da görüyorum. Dolayısıyla kolon da görünüşe girer. Yani iz düşüm çizgisi falan görünmez. Size ne söylemiştim? Görünüşe giren çizgiler düz çizgi görünür. Görünüşe girmeyen, arkamızda olan veya bir cismin altında olan nesnelerse noktalı çizgi veya nokta nokta çizgiyle gösterilir. Ancak bunları gördüğümüz için düz çizgi görüyorum.
Aynı şekilde bakın bu kirişin de yüksekliği, bütün kirişlerin yüksekliği için burada 50 santim vermişim. Demek ki bu kiriş de 50 santim. O halde ben karşıdaki kirişi de görünüş çizgisi olarak görürüm. İz düşüm çizgisi olarak değil. Bundan sonraki kısımda pencereyi görmeyi hatırlatıyorum size. Pencereyi de şöyle sorular geldi. Şimdi bu planda pencerenin uzunluğu ne kadar? Yazmama gerek yok ki. Bakın pencerenin uzunluğu zaten planda mevcut. Dolayısıyla pencerenin hizalarını plandan taşıyorum. Kaç santim olduğunu merak ediyorsanız ölçün tabii ki. Kaçmış? İşte 5.5 gibi bir şey. 5 ile çarptığınız zaman onun gerçek uzunluğunu bulursunuz. Yani 5.5 çarpı 5 desem 5 kere 5 25, 5 25 27. 275 santimmiş. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım ama şu an bir tanesini yapmayı göstereceğim. O da size yetecek. Buradaki bilgilere bakalım. Pencerenin yerden yüksekliği 80 santim. 81 bölü 50 ölçekte nedir? 1.6. İşaretliyorum. Pencerenin yerden 80. Pencerenin yüksekliği 150. Yani 80'den sonra 150. 150 1 bölü 50 ölçekte nedir? 150 bölü 50. 3'tür. O da şurasıymış. Artık elimde tüm ölçüler mevcut. Bunu biraz kaydırdım. Dolayısıyla pencerenin konturunu çiziyorum. Görünüş. Görüyorum çünkü. Gördüğümü de nereden anlıyorum? Bakın şöyle bakalım. Şurada duruyorum. Kollar, kafa diyelim. Gözüm bu tarafa bakıyor. Dolayısıyla görüş alanım bu taraf. Çünkü oku ben böyle vermişim size. Ne oldu? O halde artık pencerenin de konturu çıktı. Bundan sonra yardımcı çizgileri ne yapıyorduk? Biz görünüş çizerken hani bunları ya silik çiziyorduk ya da işimiz bittikten sonra siliyorduk. Silmeyip hafif bıraksanız o da problem değil. Ama hani mantığı bunun bu. Daha sonra burada bir takım detaylar verilmiş. Bakın T cetvelimi ve gönyemi kontrol ediyorum. Dik demeyeyim diye. Evet. Daha sonra bu pencereyi oluşturan işte kasa ve kanat detayları da buradan taşımak suretiyle veya size hani bunların kaç santim olması gerektiği ile ilgili bilgi de verdim. Özellikle AutoCAD derslerinde hatırlarsanız. Şu anda mesela 45'liği kullanacağım. Şu ölçüyü doğru bulabilmek için. Ölçmek zoruma gitti. İsterseniz ölçerek de zoruma gitti değil. Tabii ki zor geldi. Evet. Şöyle yapıp bu çizgileri de 45'lik çünkü bizim tam net olarak bir yöndeki açıyı diğer tarafa taşımamızı sağlıyordu. Bu. Basit haliyle bu. Aynısının buraya tekrarlanmasından oluşuyor. Ve neleri tarıyoruz? Kestiklerimi tarıyorum. Şu an benim görünüşle işim bitti. Bakın bu çizgi görünüş çizgisi, bu çizgi kesit çizgisi. Yani koyulaştıracak olursam, koyulaştırıyorum. Hiç tarama yapmayacak olsam ben şu anda neyi kestiğimi burada ifade edebilirim. Kestiğim yerleri koyulaştırarak, tabi ucu sallanmayan bir kalemle bunu yapmak iyi olur. Burada çift çizgi oluştu. Şu an çizim koşullarım yani bir çizim masası değil, bir mutfak tezgahında bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Tarayalım dedim. 45'likle betonarme taraması buydu. Dönemin başından beri defalarca yaptık. Dolayısıyla burada zor da olsa böyle bir şekilde ifade edilebiliyor. Aynı şekilde bu çizgi daha ince kalem ya da işte 03-05 kullandığınızda bunu yapmak tabii ki daha rahat oluyor. Bakın arkadaşlar, sadece kestiklerimi ayırt ettiğimde sadece kestiklerimi tarayarak, burası da tabii ki şu an hani videoyu çok uzatmamak için ve sonra editle de uğraşmamak için tamamını taramıyorum. Siz de sakın hoca buranın tamamını taramadı, demek ki oraları taranmayacakmış çıkarımına varmayın ne olur. Burası da duvar olduğu için duvarı nasıl tarıyorduk?
duvarı daha farklı tarıyorduk. Daha farklı ifade ediyorduk. Aşağı kadar aynı şekilde bu tarafı da aşağı kadar taradığımda neden de sadece kestiklerimizi tarıyorduk. Şimdi birçok arkadaşımız görünüşe giren şeyleri de taradı. Bakın bu konu hayat boyu, ömrünüz boyu sizin peşinizi bırakmayacak kesit çizebilmek konusu. Çizilmiş kesiti okumak, anlamak. Yani bu bir dildir. Teknik resim bir dil demiştim zaten size. Bir yabancı dili öğrenmek gibi dünya çapında kullanılan bir tane teknik resim dili var. Şurayı tamamlayayım. Dediğim gibi orası taranmayacakmış algısının önüne geçmek için yapıyorum bunu. Bunu tabii ki bir tık daha ince bir kalemle, hatırlayın AutoCAD'de hani çizgi hiyerarşisinden bahsetmiştim. Taşıyıcı sistem çizgilerinin daha kalın, diğerlerinin daha ince çizildi. Bunu da buraya tekrarladığınızda şu anda bunu serbest olarak elde nokta nokta, çizgi nokta nokta olarak bitirdiğimde bu konuyu bitirmiş oluyorum. Aynı şekilde planda da siz serbest el yapmayacaksınız. Ama gösterim olarak buralar duvar olduğu için düz çizgi. Burası nasıl? Duvar olduğu için. Betonarme olduğu için taraması farklı. Duvar olduğu için taraması farklı ve bütüne yapmak gerekiyordu. Neden? Soruda diyorduk ki plan ve kesitte. Dolayısıyla hani nerelerden puan kaybettiğini merak edenlere planda tarama yapmamış olduğunuzu hatırlatmak isterim. Şunun şuraya tekrarlanacağını söyleyeyim. Ortadan bölüntü yapmak isteyen arkadaşlar oldu. Dedim ki onları o zaman lütfen plana işlesinler. O halde diyelim ki orta bölüntünü de buraya işleyeceksin demektir. O zaman ne oluyor? Burası cam. Belki de açılan bir kanatsa onun da nasıl gösterileceğini konuşmuştuk. Ama zaten oraya gelemedi meseleler. Evet. Buraya da yazıyoruz. A kesiti.